Merhaba. Bu videoda sizlere gerçekçi göz çiziminin nasıl yapıldığını adım adım ilerleyerek göstermeye çalışacağım. Umarım çiziminizi geliştirmeniz adına faydalı bir video olur. Çizim tekniklerine devam edeceğim serinin sonraki bölümlerinden haberdar olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak kaba çizgilerle göz ve kaşın kontur çizgilerini atıyoruz. Gözün büyüklüğü, göz ve kaşın birbiriyle olan oranını göz önünde bulundurarak şekli ortaya çıkarmaya çalışalım. Kaşın başladığı ve bittiği noktayı dikkatli seçmemiz gerekiyor. Ayrıca kaşın göze en çok yaklaştığı ve birbirlerine en çok uzaklaştığı kısımlara dikkat edin. Göz bebeği çevresini yaparken gözün içerisindeki damar ve kalınları çiziyoruz. Göz akı içerisindeki ince kılcal damarları çizime derinlik kazandırmak için çok hafif çizgilerle oluşturun. Gözdeki en parlak nokta göz bebeğinden yansıyan ışıktır. Bu sebeple göz akını o noktaya göre bir miktar daha tonlamamız gerekiyor ki göz bebeğindeki ışığı daha net vurgulayabilelim. Gördüğünüz gibi önce göz ve kaşın şeklini ortaya koyduk. Daha sonra göz bebeğinden başlayarak göz akı ve çevresinin yumuşak bir şekilde tonlamasını yaptık. Yumuşak tonlamaları ince bir fırça veya kağıt kalemi dediğimiz tortillon kalemiyle yapabilirsiniz. Bu tonlamaları yaparken gözdeki koyulukları, irisin dış kısımlarını ve göz bebeğindeki koyu kısımları en siyah noktaları oluşturabileceğiniz 6B veya 8B gibi koyu bir kalemle çizmenizi tavsiye ederim. Kirpikleri göz kapağının üstünden dışarı doğru kavisli çizgilerle çizmeye çalışın. Kaleme uygulayacağınız basınçla yoğun bölgeleri daha koyu geçmeye çalışalım. Ve hassas bölgeleri, özellikle kaşı oluşturan ince çizgileri sık bir doku şeklinde yan yana, ardı ardına bırakmaya çalışalım. Çiziminizin bundan sonraki safhasında göz ve çevresindeki ten dokusunu hissettirmek için kalemi mümkün olduğunca yatay bir şekilde tutarak hafif karalamalar yapacağız. Bu tarama işlemiyle gözün daha gerçekçi ve net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamış olacağız. Kara kalem çizimlerinde esneklik ve gerginlikleri, parlaklıkları ortaya çıkarmak için kalemin bıraktığı izlerin dağıtılmasına yarayan tortillon kalemini kullanmak güzel sonuçlar ortaya çıkarabilir.
İsterseniz tortillon kalemiyle, isterseniz de parmağınızla ufak darbelerle çizimi dağıtarak parlaklıklar oluşturabilirsiniz. Bu çalışmada sizlere gerçekçi göz çiziminin nasıl yapılabileceğini en sade haliyle anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sanat, grafik tasarım ve dijital uygulamalara yönelik yeni içeriklerde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.